Tasarım dünyasından herkese merhabalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sibel. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz sepet nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Sepetimiz oval bir sepet. Gayet güzel bir sepet olduğunu düşünüyorum. Sizler de yapmak istiyorsanız hemen malzeme listesine bakalım. En önemli malzememiz kağıt pipetlerimiz. Bu kağıt pipetleri nasıl yaptığımı daha önceki videolarımda bulabilirsiniz. Yaklaşık olarak 50 ile 100 taneye yakın kağıt pipet yeterli oluyor. Şeffaf tutkal, ucu sivri olan bir şişte kullanabilirsiniz. Ben böyle bir alet kullanmayı tercih ettim. Makas ve bir tane de mandala ihtiyacımız var. İlk öncelikle sepetimizin alt tabanını oluşturmaya çalışıyorum. Bunun için de yatay olan 2 taneye dikey olarak 3 tane çubuk ekliyorum. Bu çubukları eklerken birincisini alt tarafına, yataydaki çubukların alt tarafına, diğerini üst tarafına olacak şekilde yerleştirmeye çalışıyorum. Ben kesim matı kullandığım için bu çizgilerden faydalanarak bunları yerleştirdim. Ama siz aralarında 3-4 santim olacak şekilde bu çubukları da yine koyabilirsiniz. Sepetimi rahat örebilmek için şeffaf tutkalla bu kısımlarını yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra üzerine bir ağırlık koyarsanız çok daha hızlı bir şekilde yapışacaktır. Kağıt pipetimi ikiye katladım. İkiye katladığım için tabii ki kağıt pipetim kısaldı. Hemen eklemelerimi yapıyorum. Bunu yaparken de pipetlerimizin bir tarafı daha sivri, bir tarafı daha düzdür. Düz olan kısımlarını verev bir şekilde keserek diğer sivri olan kısımlarıyla tutkal yardımıyla birleştiriyorum. Başlangıç yerinin belli olabilmesi için de hemen kağıt bantla işaretlememi yapıyorum. İkiye katladığım kağıt pipetimi başlangıcına kağıt bant koyduğum yerden başlıyorum. Tabii ben biraz acele ettiğim için bu kısımların yapışmasını beklemeden başladım. Siz üzerine bir ağırlık koyarak beklerseniz çok daha iyi sonuç elde edersiniz. Ön tarafa gelen pipetimi arka tarafa alarak örüyorum. Bu işlem gerçekten çok önemli. Eğer bu sıralamayı takip etmezsek sepetimiz düzgün olmayacaktır. Her defasında öne gelen çubuğu arka tarafa doğru göndermemiz lazım. Pipetlerim bittiği takdirde tekrar eklemelerimi yapıyorum. Şimdi 3. sıraya geldim. 3. sırada artık buradaki köşemize yeni pipetler koymamız lazım. Ben pipetlerimi ikiye katlayarak kullanmayı tercih ediyorum. Diğerleriyle aynı boyda olması için. Siz isterseniz iki farklı pipeti de benim yaptığım şekildeki gibi yerleştirebilirsiniz. Her iki köşeye de birer tane kağıt pipeti ortadan ikiye katlayıp tutkal yardımıyla yerleştiriyorum. Şimdi bunları 4 tane kağıt pipetimiz oldu. İkişer ikişer ayırarak elimle de düzeltiyorum. Her defasında öndeki pipeti arkaya doğru göndererek örgüme devam ediyorum. Ne kadar öreceğimize nasıl karar vereceğiz? Bu aralardaki açıklıkların, kağıt pipetler arasındaki mesafelerin çok fazla açılmaması lazım. Açıldığı zaman tekrar bizim kağıt pipet eklememiz lazım. Yine bu köşelerden kağıt pipeti ikiye katlayarak ekleme yapıyorum. Evet, şu an köşede 4 tane kağıt pipetimiz olmuş oldu toplamda. İkişerli ikişerli tabii ki. Evet, tekrar
ikişer ikişer olarak öndekini arkaya atarak örme işlemine devam ediyorum. Ne kadar bir taban olmasını istiyorsak bu şekilde ne yapacağız? İlerleyeceğiz. Bu tabii ki bu kısımda şimdi artık yan kısımlarına geçmemiz lazım. O yüzden ters tarafına doğru çeviriyorum ve daha sonra bu çubukları yukarıya doğru kaldırıyorum. Başlangıç noktasına gelmiştim. Aynı işlemi burada da yapıyorum. Öndeki pipeti her defasında arka tarafa alarak sol elimle de bu dikey olan çubuklarımı tutarak örmeye devam ediyorum. Durduğum noktada açılmaması için mandalla tutuyorum, eklemelerimi yapıyorum ve örgüme tekrar devam ediyorum. Daha düzgün olabilmesi için bu şekilde oval bir sepetiniz varsa içerisine koyarak örmek istediğiniz sepetin büyüklüğüne göre de bu sepeti yapabilirsiniz. Öndeki ilmeğimi arkaya alıyorum. Öndeki ilmeğimi tekrar arkaya alıyorum. Bu şekilde istediğim boyuta gelene kadar örmeye devam ediyorum. Tabii ki bu dikey pipetlerimiz boyları kısalacaktır bir müddet sonra. Dolayısıyla bizim buralara tekrar kağıt pipetler eklememiz lazım. İstediğim ebata geldikten sonra artık kenar kısımlarını yapmaya sıra geldi. Ben ortada 3 tane bırakmıştım. En ortadaki çubuğu bırakıyorum. Diğerinden geri dönüyorum. Eğer siz 5 tane dikey çubuk kullanmışsanız 2 taneden sonra tekrar geri dönebilirsiniz. Şimdi normalde biz öndekini her seferinde arkaya atıyorduk. Yine bakın öne geleni arkaya atacağım. Bu sefer diğerinin altından alarak ilerliyorum. Çünkü şu an biz normalde sağ tarafa doğru ilerlerken şimdi sol tarafa doğru ilerliyoruz. Yaptığımız örgünün daha muntazam durabilmesi için bu işleme dikkat etmemiz lazım. Yani öndeki ilmeği arkaya doğru gönderirken diğer pipetin altından gönderiyorum. Bakın üstünden değil, altından gönderiyorum. Altından arka tarafa gönderiyorum. Ters tarafta işlem yaparken buna dikkat ediyoruz. Şimdi tekrar orta kısma geldim. Ortadaki çubuğumu bırakıyorum. Şimdi diğer tarafından geri dönüyorum. Sağ tarafa doğru giderken normal örme işlemimizi yapıyoruz. Yani öndekini her defasında arkaya gönderiyoruz. Bazen kağıt pipetlerimiz yapışmayabiliyor. Buna da dikkat etmemiz lazım. Diğer pipetin üst tarafından sağ tarafa doğru giderken diğer pipetin üst tarafından arkaya gönderiyoruz. Ters dönüşte de alt tarafından gönderiyoruz. Şimdi diğer sırada artık isterseniz bir sıra daha buradan yapabilirsiniz. O zaman daha yukarıya doğru büyüyecektir sepetiniz. Ben bunun olmasını çok da istemediğim için buradaki kısımdan değil de biraz daha böyle yavaş yavaş bir yükselti, arkaya doğru yükselti istiyorum. O yüzden hemen yan tarafından geri dönüyorum. Ters tarafa gittiğim için yine diğer pipetimin alt tarafından alarak ilerliyorum. Bakın en ortadaki
3 tane bırakmıştık. 3 tane dikey çubuk kullanmıştık. 2'şer tane. En ortadakine hiçbir işlem yapmadık. Kenarlardan doğru birer birer azaltarak arkada 3 tane kalana kadar devam ettik. Yani 4 defa geri döndüm. Diğer tarafta da 4 defa geri döndüm. 5. de artık kapama işlemini yapıyorum. Fazlalıklarımı kesiyorum. Hemen tutkalımdan sürerek iç kısmına doğru çubuklarımı gönderiyorum. Ben aslında daha farklı bir kapama yapmıştım. Daha sonra bu kapama hoşuma gitmediği için tekrar söktüm. O yüzden şu an çubuklarım biraz eğri oldular. 2 tane çubuklarım vardı dikey. Bunlardan bir tanesini kestim. Şekilde gördüğünüz gibi kapama işlemini yapıyorum. Kestiğim yerlerde aslında tutkal sürüp daha sonrasındaki üzerine getirdiğimiz pipeti üzerine yapıştırarak ilerlerseniz daha da sağlam olacaktır. Pipetimi kesiyorum. Üstüne pipetimi getirip alttaki pipetimle bunun üzerinden geçiriyorum. Her seferinde bu işlemi yapıyorum. Pipetimi kesiyorum. Üstüne kaymaması için soldaki pipeti getirip alttaki pipetle de üstünden geçiyorum. Bu şekilde bütün etrafını geliyorum. Bu aradaki kesmiş olduğum pipetleri de elimdeki aletle hemen iç kısma doğru gönderip üzerine de tutkal sürüyorum. Mandal yardımıyla da bu şekilde tutturabilirsiniz. En sonki kısım vernikleme işlemi. Ben 1 bardak taş vernik, 1 bardak su kullanıyorum. Her ikisini karıştırdıktan sonra fırça yardımıyla bütün yüzeye bolca sürüyorum. Taş vernik yapısı itibariyle çok sertleştiriyor. Adı üstünde taş gibi yapıyor gerçekten de. Bu şekilde yaptığınız zaman artık ürününüz yıkanabilir, temizlenebilir, yani silinebilir durumuna gelmiş oluyor. Bu ara kısımlarına da iyice geçmesi için fırçamla her tarafına sürüyorum. Sepetimiz bitti. Gayet güzel bir sepet oldu diye düşünüyorum. Daha önceden yine buna benzer bir sepet yapmıştım. Aslında böyle bir sepet yapıp kapı önüne de konulabilir. İçerisine çiçek konulabilir. Ekmeklik olarak kullanılabilir. Bu da daha önceden yapmış olduğum sepetim. Üstünü ben başak taneleriyle süsledim. Yine bunları da pipetlerden yapmıştım. Yapmak isteyen herkese kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.